Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 29 Ekim günlerden Salı. Bugün en büyük bayramımız ulusça, ülkece Cumhuriyet Bayramımız arkadaşlar. Hepimize kutlu olsun ve bizim bugünlere gelmemizi sağlayan, Cumhuriyetimizi kuran Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını da saygı, sevgi ve şükranla, rahmetle anıyoruz sevgili dostlarım. Evet, Cumhuriyet Bayramı geldi de ne oldu? Cumhuriyet Bayramı geldi diye bugün yatırım tavsiyesi verecek halimiz yok. Bugün de anlattıklarımız tıpkı dün anlattıklarımız gibi kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Bütün videolarımızda yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz kıymetli dostlarım. Evet, bugün çifte bayram yaşıyoruz. Bir taraftan Cumhuriyet Bayramı, bir taraftan da kripto para bayramı sevgili dostlar. Kaç gündür yapmış olduğum yayınlarda hep geri çekilme olabilir. Bu geri çekilmeleri sakın kaçırmayın. Bu geri çekilmeler alım fırsatıdır. Ana yön yukarıdır, 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 yukarıdır diye Bitcoin'i 71.177 dolarlara taşıdık sevgili dostlarım. %4,35 yükseldi. Ethereum da artık yeter dedi. Artık Bitcoin'in arkasında kalmaktan sıkıldım demiş. Olacak ki %4,69 yükseldi sevgili dostlarım. Burada şuna bakıyoruz. Gelen ETF'lere bakalım arkadaşlar. Bitcoin tarafına yaklaşık 479, düz hesap 480 milyon dolarlık bir ETF girişi olurken Ethereum tarafında gene çıkış oldu. 1 milyon, yani az bir şey. 1 milyon 14 milyon gibi bir çıkış oldu ama sonuç olarak çıkış oldu. Altcoin rallisi ne zaman gelir sorusuna cevaben sevgili dostlar. Ethereum böyle Bitcoin'e göre %4,69, Ethereum yani Bitcoin 4,40 giderken 4,69 yükselmeye devam ederse, Bitcoin'den daha fazla yükselmeye devam ederse altcoin rallisi başlamış demektir. Neden Ethereum Bitcoin'den daha fazla gider? Bir de o tarafa bakalım sevgili dostlar. Şu an ne kadar baktığımızda Bitcoin ETF'lerine yaklaşık olarak adet bazında 1 milyon adete yaklaştık. Bitcoin'in arzına baktığımız zaman toplam arzı 21 milyon. Bu 21 milyonun birçoğu kayıp. Yok yani ortalıkta yok. Çıktığı gibi eski bilgisayarlarda, anakartlarda yok. Gitmiş, çöpe gitmiş, oraya buraya gitmiş yok. Bir kısmı da küçük bir kısmı gerçi ama henüz çıkarılmadı. Bu çıkarılanlara baktığımız zaman şu 1 milyon adet de yaklaşık %20'ye denk geliyor. ETF'lerden dolayı, Bitcoin ETF'lerinden dolayı yaklaşık olarak %20'si ETF tarafına satılmış. Ve şu an Bitcoin tarafına bir arz şokuna doğru ilerliyoruz. Ortada satın alacak Bitcoin yok olduğunda, çok azaldığında, şu anki çok az ama biraz daha azaldığında insanlar ne yapacak? Yatırımcılar Bitcoin artık normalden fazla, Bitcoin artık çok gitti. Bu saatten sonra Bitcoin ETF'i alınmaz dediklerinde Ethereum ETF'lerine bu saatten sonra Bitcoin'de yatırım yapmak yani ne kadar daha gidebilir ki Bitcoin deyip altcoin'lere yöneldiğinde ki kısa bir zaman kaldı. Altcoin rallisinin başlamasını bekliyoruz. Şu an Bitcoin alınacak yani para var piyasada ama mal yok ortada. Bitcoin yok arkadaşlar. Birazcık Bitcoin aldığınızda fiyat acayip derecede yükseliyor. Ne olacak? Otomatik olarak millet altcoin'lere yönelecek gibi duruyor ve altcoin rallisi başlayacak gibi duruyor. Solana %2,42 yükselmiş sevgili dostlar. Ripple %2,61 yükselmiş. Günün şampiyonunun Doge olduğunu görüyoruz. Doge nereden, niye bu kadar yükseldi? Ya ne oluyor bu Doge'ye ya diyorsanız dünkü videomuza, dün akşamki Doge videomuzu izleyebilirsiniz. Solana'da ne oluyor diyenleri de yine dün anlattık. Hem Solana'yı hem de Doge'yi. Bunlar günün şampiyonları. ENA sevgili dostlar günün şampiyonu. Popcat Sol'a bir beddua ettik arkadaşlar. O gün bugün yükseliyor. Darısı diğer coinlerin başına, güzel karlar şu an elde ettik. Daha da edeceğiz gibi duruyor. Popcat Sol tarafında. Mockcoin Pent'le BSV
VIF, SUI bunlar da diğer yükselenler. Yükselemeyenlere baktığımızda Radium, Kaspa, Celestia ki TIA'nın yükselemeyeceğinden dünkü videoda bahsetmiştik. Neden yükselemeyeceğinden daha doğrusu. Ohm, Polkadot, Leo bunlar da kaybedenler sevgili dostlarım. Şimdi Bitcoin reis yalnız mı gidiyor diyor. Şöyle bir baktığımızda aslında çok da pek de yalnız gitmediğini, altcoin'leri de sürüklediğini görüyoruz. Dogecoin 15, ENA 14, Popcat 13,5, MOB 13, Pentle 13, BSV 10. Bitcoin'in yükselişine baktığımız zaman yani 4 oranında yükselmişti. Dörtlere inene kadar yaklaşık ilk 100 coin içerisinde 70-80 tanesinin Bitcoin'den daha fazla yükseldiğini görüyoruz. Yavaş yavaş dominans da istediğimiz seviyelere geliyor. Bitcoin'deki bu yükselişin sebebi ne sevgili dostlar? Şöyle haber taraması yaptığımızda karşımıza tek bir haber çıkıyor. O da Trump. Trump rüzgarı, seçim rüzgarları sevgili dostlarım. Polymarket'e bakmıyoruz diyoruz ama yine de bakalım moralimiz, keyfimiz yerine gelsin Polymarket'te. Trump sevgili dostlar %66,3'e 33,8 önde götürüyor. Açık ara bir fark var. Normal başka sitelere baktığımızda da Trump'ın şu an ufak da olsa bir farkla önde olduğunu görüyoruz ve daha önce yapmış olduğumuz analizlerde, yapmış olduğumuz sohbetlerde hep şundan bahsettik. Trump'ın kazanacağına dair böyle veriler olumlu gelmeye başladığında güzel yükselişler, sert yükselişler görmeye devam edeceğiz olarak görünüyor. Altcoin'lere bakacağız ama yani genel olarak bir altcoin'e bakacağız ama önce şu Bitcoin'deki göstergelere bir bakalım. Vaziyetimiz neymiş, durumlar neymiş? Şöyle geldik. Gece 3'ten bu saate 1.82 artmış. Sistem güçlü al vermiş. Sadece ve sadece Williams yüzde aralığı sat vermiş. Onun haricinde A'dan Z'ye her şeyin al verdiğini görüyoruz. Hacim ağırlıklı ortalama 66.800'den geçiyor. 66.800'ün üzerindeki bir Bitcoin yükselmeye mahkumdur. Daha da yükselecektir diyor bize hacim ağırlıklı ortalama. Grafiğimiz bize ne söylüyor arkadaşlar? Bitcoin'de daha önce şuralardan buy sinyali gelmiş. Şuralardan buy sinyali gelmiş. Şuralar deyince kızıyorsunuz. İkinci buy sinyali 59.400. Birinci buy sinyali de 55.000'lerden gelmiş ve hala sele dönmedi. Bir sıkıntı yok. Yolculuğumuz devam ediyor. 69.000'de bir direnç vardı. 69.400 direncimiz kırıldı. Yeni direnç noktamız 74.151. 74.000'lere yolculuğumuzun devam etmesini bekliyoruz sevgili dostlar. Ancak şöyle bir baktığımızda sevgili dostlar, yükselişin sağlıklı olabilmesi için şuradaki fincan kulubun doğru çalışabilmesi için kıymetli dostlarım çok hızlı gidiyoruz. Biraz geri çekilmemiz gerekiyor. Fazla hızlı gidiyor Bitcoin diyebiliriz arkadaşlar. Baktığımızda Bitcoin sevgili dostlar çanağı kısa vadede yaptı. İkinci çanağını yaptı. Şuradan bir geri çekilmenin gelmesini bekliyorduk. Bir geri çekilme gelmedi. Yükselmeye devam ediyor ve şu an gene kırmızıyı yakmış durumda tepelerde. Her kırmızıyı yaktığında güçlü düşüşler görüyorduk daha önceden. Şu an yine bir kırmızı var. Bitcoin'in geri çekilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yükselişin sağlıklı olabilmesi için. Aksi takdirde geri çekilmeden böyle sert yükselmeye devam ederse öyle bir yani ufacık bir darbede fena çakılırız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Görmedim, duymadım demeyin. Sağlıklı bir yükseliş için Bitcoin'in normal şartlarda buradan bir geri çekilmesini 70 binlerin azıcık altını 69 binin üstü 70 binlerin altına kadar şöyle bir çekilme yapması herkesin işte flash Bitcoin yeniden 70 binin altına düştü. Ölüyoruz batıyoruz mu işte o yükseliş fake miydi şu muydu bu muydu gibi laflar duymamız lazım. 70 binin böyle altına 69 binin üstüne 70 binin altına bir geri çekilmesi lazım. Buradaki likiditeyi buradaki büyük likiditeyi hacmi alması lazım.
öyle yoluna devam etmesi gerekiyor. Şu anki gidişat aşırı hızlı oldu. Tamam, yükseleceğini söylüyorduk. Biliyoruz. Bütün pozisyonlarımız long. Tamam, çok güzel paralar kazanıyoruz. Her şey yolunda. Hiçbir problem yok. Her şey olumlu. Ama arkadaşlar fazla olumlu. Ortada hiçbir şey yok Trump'tan başka. Bu kadar hızlı gitmesi, bu kadar yüksek gitmesi e, pek de olumlu değil, haberiniz olsun. Şimdi şöyle gelelim arkadaşlar. Total 2 ile başlayalım. Altcoin'lerle altcoin rallisine doğru bir bakalım. Total 2'ye baktığımızda evet daha önce bir fincan kulp formasyonundan bahsetmiştik. En son sinyalimiz seldi. Henüz bu sell sinyali baya dönmüş değil. Şu an altcoin rallisi başladı. Altcoin'ler uçacak, kaçacak, gidecek diyebilmemiz için Total 2'de 200 günlük hareketli ortalamanın geçmiş olduğu seviye olan şu anki miktarımız 949 milyar dolar. Bunun 970 milyar dolara ulaşması gerekiyor altcoin'lere. Bitcoin harici altcoin'lere giren paranın. Şu an altcoin rallisinin ayak seslerini duyuyoruz. Ama ortada henüz başlayan bir şey yok arkadaşlar. Şu an için yani bir hani ufak ufak bir dönüş sinyalleri var ama döndü diyebilmemiz için 970 milyar doların üzerinde bir kapanış görmemiz gerekiyor. Total 2 tarafında altcoin'lerin tekrardan yükselebilmesi için. Şu an baktığımızda hani Eylül ayındayız. Bu seviyelerden ne zamanki seviyelermiş? 2022'deki seviyeler arkadaşlar. Ardından 2023'teki seviyeler şu an Total 2. Ardından güzel bir yükseliş yaptı. Tepelere kadar çıktık. Mart-Nisan ayı gibi peşinden 2022'lere geri döndük altcoin tarafında. Peki küçük altcoin'lerde başladı mı? Rally, miniklerde başladı mı? Görüldüğü üzere şekil 1A'da onlarda da henüz başlayan bir hareketlilik yok. Sell sinyali devam ediyor. Düşen bir trend var. Bakın, düşen trend sonunda kırıldı. Düşen trend kırıldıktan sonra ne olur? Bir geri çekilme, bir backtest olur. Bu geri çekilme backtest'i şu an yaşıyoruz. Bunun gelip şuraya 219 milyar dolar olan şu an Others'ın 228 milyar doların üzerinde 2 günlük kapanış yaptığında da küçük altcoin rallisi başladı diyebileceğiz. Altcoin rallisi için şu an için büyük hazırlıklar var. Her şey böyle yani hazır. Tren şoför geldi, makinist geldi, oturdu, son kontrollerini yapıyor. Kömürümüz var mı? Gerçi artık elektrikle çalışıyor ama hani kömürümüz var mı? Bacamız açık mı? Çuf çufa hazır mıyız diye. Şu an son hazırlıklarını yapıyor. Her şey yolunda gibi görünüyor. Hiçbir problem yokmuş gibi görünüyor. Dilerim birkaç gün içerisinde o dediğimiz altcoin'ler içinde var olan seviyelerin üzerinde kapanış yapar ve güzel bir altcoin rallisi yaşarız. Bitcoin'de boğa sezonunu yaşıyoruz arkadaşlar. Dibine kadar yaşıyoruz. Bitcoin sadece 74 binde işte birkaç ay önce o seviyelere tekrar gelmesi ki 2021'deki ATH 69 binde onu kırdı. Kendi rekorunu 74 bini kırmasına %3, %4 gibi bir ufacık bir rakam var arkadaşlar. Bunları kırdığında tüm zamanların en büyük rekorunu kıracak. Bitcoin harika. Bitcoin çok iyi. Altcoin'lerin harika, altcoin'lerin çok iyi olabilmesi için şöyle belki de bir hafta içerisinde, bir hafta gibi bir zamana ihtiyacımız var. Altcoin sezonu başladı, onayı alabilmemiz için. Evet canlar, her şey çok güzel olacak diyelim. Sadece yapmamız gereken birazcık sabır diyelim. Telegram'a hepinizi bekliyorum. Telegram halka açık bir şekilde şu an faaliyet gösteriyor. Artı bir de VIP Telegram kanalım var. VIP Telegram kanalıma nasıl geleceğinizi de normal Telegram'dan, halka açık Telegram kanalından sorabilirsiniz. Twitter'dan da beni takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve Allah'a ısmarladık.